Bu sefer mutlaka kaybedeceksin. Kes sesini alacak şeytan, düzenbaz, lanetli yaratık. İnancın ve kötülüğün dijital teokrasisinde şeytan. İnsan ruhu belirsizliğin uçsuz bucaksız okyanusunda yol alırken kendine inançtan bir pusu inşa eder. İnanıyorum dediğimizde varoluşumuzu bu koordinatlar üzerine sabitleriz. Ancak Carl Jung'un kadim uyarısını unutmamak gerekir. Mutlak ışığa yani Tanrı arketipine duyulan her özlem kaçınılmaz olarak kendi karşıtını yani gölgeyi doğurur. İnancın inşa ettiği o muazzam haritanın kıyılarında pusuya yatmış olan o gölgenin evrimsel bir retorik yolculuğuna çıkıyoruz. 1. bölüm Inventio. İnancın telosu ve kötülüğün isimleri. İnancın nihai amacı fani insanın trajedisiyle başa çıkma ve sınırlı akıl ile sınırsız bir geleceğe yürüme çabasıdır. İnanç, insan ruhunun en derin boşluklarını dolduran bir anlam haritası olduğu kadar bu anlam haritasının içerisine gölgesini de beraberinde getirir. Bu gölge insanlığın antik Mezopotamya'sından modern teknolojiye uzanan yolculuğunda sürekli şekil değiştirmiş, insanlığın kolektif korkularını, arzularını ve etik ikilemlerini yansıtan bir aynı vazifesi görmüştür. Şeytan figürünün etimolojik yani sözcük kökenlerine indiğimizde şeytanın varoluşsal işlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İbrani geleneğinde savcı yani Satan olarak isimlendiren insan sadakatini test eden bir göksel denetçi iken şeytan, Yunanca'da bölücü yani diabolos adıyla bütünü parçalan, hakikati saptıran bir mimara dönüşür. Şeytanın kökenine baktığımızda onun dışsal bir canavar değil, inanç ve düzen içindeki çatlakları derinleştiren retorik bir araç olduğunu görürüz. Bu da bizi aslında kötünün doğasını sorgulamaya davet eder. 2. bölüm Dispositio ve Logos. Doğu ile Batı arasındaki ontolojik yarık. Kötülüğün doğası üzerine kurulan mantıksal zincir, insanlık medeniyetin iki büyük ekseni olan Batı ve Doğu'da farklı biçimlerde şekillenir. Batı'nın mutlak töz anlayışında şeytan, Tanrı'nın tahtına göz dikmiş, dışsal ve tözsel bir varlık olarak tasavvur edilir. Bu yaklaşımda kötülük, insan iradesini dışarıdan ele geçiren karanlık bir cevherdir. Bu düşünce Batı sanatında bedene bürünmüş, boynuzlu ve korkunç bir canavar imgesini doğurmuştur. Modern Batı sinemasında bunun sayısız örneği görülür. 1973 yapımı The Exorcist filmi, insanın dışarıdan gelen bu karanlık güç tarafından ele geçirilmesini işlerken şeytanın yine dışsal ritüeller aracılığıyla kovulmasına odaklanır. Günümüz Hollywood sinemasında şeytanı çoğunlukla toynaklı, boynuzlu ve somut bir figür olarak sahneye çıkarır. Bu şekilde nesnelleştirilen bir şeytan tasavvuru, satanizm gibi inanışların da bu kültürel zemin içinde kök salmasına imkan tanır. Doğu düşüncesinde ve İslam'da iblis mutlak ve bağımsız bir varlık değildir. Varlığı Tanrı'nın yaratma hikmetine bağlı, geçici ve bağımlı bir unsurdur. Şeytan dışarıda değil, vesvese yoluyla insanın nefis aynasında konuşur. Bu anlayışta kötülük bir yaratıktan ziyade bir yönelim hatasıdır. En büyük savaş dışarıdaki bir iblisle değil, insanın içindeki bölünmüşlüğe karşı verilir. Batı'da kötülüğün dışsal ve somutlaştırılmış hali sanatı beslerken, korku estetiği sinema ve görsel anlatılarda şeytan ve şeytani figürlerle yoğun biçimde işlenir. Doğuda ise kötülüğün içsel ve bağımlı olarak kavranması bu tür korku figürlerinin gelişimini sınırlamıştır. Doğu dünyasında vampirler, şeytani canavarlar ya da benzeri mitolojik korku ikonları neredeyse yoktur. Mevcut olanlar ise çoğunlukla Batı'nın popüler korku figürlerinin taklitleri ya da zoraki uyarlamalarıdır. Bu yapımlar korkunun ontolojik derinliğinden değil, ucuz makyajlar, ani sıçratma teknikleri ve teatral anlatım hileleriyle seyircinin duygularını geçici olarak sarsmayı hedefler. Kötülüğün doğasına ilişkin bu mantıksal karşılaştırma, dinlerin ve medeniyetlerin insan doğasını nasıl yorumladığını ve kötülükle hangi düzlemde yüzleştiklerini açıkça ortaya koyar. 3. bölüm Kairos. Aydınlanmadan ideolojik kamplaşmaya. Modernite Tanrı öldü ilanıyla yalnızca metafiziği değil, onun karanlık ikizini de tarihin dışına ittiğini sandı. Akıl, kutsalın tahtına otururken şeytanın da mezara gömüldüğü varsayıldı. Oysa modern çağda şeytan yok olmadı. Yalnızca biçim değiştirdi. Mitolojik suretini terk ederek rasyonel dünyanın içine sızdı ve en tehlikeli halini tam da burada aldı. Artık boynuzlu, dışsal bir figür değil, hesap yapan, planlayan, ikna eden ve gerekçelendiren bir aklın suretine dolaşmaya başladı. John Milton'ın Kayıp Cenneti'nde resmedilen karizmatik asi figürü bu dönüşümün edebi habercisiydi. Milton'ın şeytanı kaba bir kötülükten ziyade özgürlük, onur ve isyan diliyle konuşur.
Bu figür kutsallığın çekildiği ve anlam boşluğunun açıldığı modern dünyada sahipsiz kalan tahtı doldurmaya adaydı. Nitekim 20. yüzyılda bu boşluk totaliter ideolojiler tarafından dolduruldu. Tanrı'nın yokluğunda mutlak hakikat iddiası bu kez ideoloji formunda geri döndü. Diabolos, ayıran bölen, parçalayarak hükmeden, artık teolojik bir varlık olmaktan çıkıp siyasi ve toplumsal bir aygıta dönüştü. Biz ve onlar ayrımı modern kitlelerin bilinç dışı örgütlenme biçimi haline geldi. Ulus, ırk, sınıf, parti ve ya da ideoloji adına kurulan bu ikili karşıtlıklar bireyi düşünmekten azat ederken kitleri hipnotize eden yeni bir kolektif akıl üretti. Şeytan bu çağda insanı günaha değil, mutlak doğruluk yanılsamasına sürükledi. Böylece modernite şeytanı yok ettiğini sanarken ona en güvenli sığınağı sundu. Değerlerden arındırılmış bir akıl. Bu çağda kötülük ne karanlık ayinlerde ne de şeytani sembollerde gizlidir. En tehlikeli haliyle kendini ilerleme, düzen ve zorunluluk diliyle ifade eder. Ve belki de modern insanın en büyük yanılgısı şeytanın inanılacak bir mit değil, uygulanacak bir mantık haline geldiğini fark edememesi oldu. 4. bölüm Memoria. Dijital Babil'in algoritmik mimarisi. Bugün karşımızdaki şeytan figürü artık bir düşmüş melek değildir. O sistem mimarisidir. Boynuzları ve mitolojik sureti yoktur. Onun yerine protokoller, arayüzler, algoritmalar vardır. Şeytan artık dışarıdan saldıran bir varlık değil, insanın dikkatini, arzusunu ve inanç haritasını sessizce yeniden düzenleyen bir altyapı mantığı olarak işler. Zihnimizin görünmez mimarisi olan inanç, bugün teknoloji devlerinin inşa ettiği dijital teokrasi tarafından yeniden çizilmektedir. Bu teokrasi kutsal metinler yerine kullanım sözleşmeleri, peygamberler yerine ürün yöneticileri, ritüeller yerine günlük etkileşim alışkanlıkları üretir. Faust'un dijital mirası. Goethe'nin Faust'unda insan ruhunu bilgi uğruna satar. Modern insan ise çok daha sessiz ve fark edilmez bir takas içindedir. En mahrem arzularını, korkularını, zaaflarını ve yönelimlerini kişiselleştirilmiş deneyim vaadi karşılığında veri merkezlerine bedelsiz teslim eder. Gözetim kapitalizmi, insanı kendisinden daha iyi tanıyan yeni bir kadir mutlak güç inşa etmiştir. Bu güç ne yasaklar koyar ne doğrudan buyurur. Yalnızca olasılıkları ayarlar. Ne düşüneceğimizi söylemez ama neyi düşünmeye daha yatkın olduğumuzu hesaplar. Böylece özgür irade görünürde korunurken seçim mimarisi çoktan belirlenmiştir. Modern şeytanın da en büyük başarısı buradadır. İnsanı inkara değil konfora çağırır. Ve tam da bu yüzden tarihin en görünmez ve en etkili şeytan figürüyle karşı karşıyayız. Yani kendini sistem olarak gizleyen kötülükle. 5. bölüm Pronunciatio. Bildirim gönderen şeytan. Şeytanın en büyük hilesi artık var olmadığını inandırmak değildir. Artık onun en yeni hilesi bu dijital hapishanenin bizim özgür tercihimiz olduğuna bizi ikna etmesidir. Toplum artık aynı dili konuşmayan, birbirinin yüzüne değil sadece kendi yankısına bakan bir dijital Babil kulesine hapsolmuştur. Şeytan artık fısıldamıyor. O cebinizdeki kara ayna aracılığıyla bildirim gönderiyor. Şeytan bunun neresinde diye sorarsanız, şeytan bir figür değildir. Ne bir sureti vardır ne de tek bir adı. O bizi zincirlemez, meşgul eder. O bizi susturmaz, konuşturur. O bizi kör etmez, fazlasıyla gösterir. Ve tam da bu yüzden fark edilmez. Şeytandan sadece uyanılır. Bir rüyadan uyanır gibi. Gerçek özgürlük, o karanlık aynaları kapatmak, gözleri kör eden o sahte aydınlıkların uyur gezerliğinden uyanmaktır. Bildirim sesini susturup zihnin boş duvarlarına hakikatin sessizliğini yazma cesaretini göstermektir. Hak ve hakikat ile kalın, hoşça kalın.